Herkese iyi günler. Ben Eyüp Tütüncü. 12 yıldır saç ekimleri yapıyorum ve hala da yapmaktayım. İlk yıllar biraz tabii ki zamanla alışma yılları geçti. Biraz az oldu ama biz bir de değişik sistemle yapıyoruz. Kök hücreli yağ enjeksiyonlu yapıyoruz. Bu neredeyse Türkiye'de 13 kişinin yapabildiği bir işlem. Sedasyon anestezi kullanıyoruz. Plastik cerrahımız ve dermatologumuz var. Göbek kısmından yağ alıp kök hücreli saç ekimi yapıyoruz. Bunlar çok ileri bir teknik olduğu için bunlar Türkiye'de çok saç ekiminde aslında Bugatti'si diyebiliriz. Biz ekilen saçta 6 ay sonra tarama seviyesine gelmesini öneriyoruz. Yani 6 ay ve 1 yıl arasında bu süreç devam ediyor ama 6 ay sonra tarama seviyesine geliyor. Hiçbir ağrısız olmuyor çünkü biz lokal yapmıyoruz. Sedasyon anestezi, hafif uyuyorsunuz. Bu rüya gibi aslında. Kalktınız, her şey bitmiş gibi oluyor. Graftim yeter mi, kökler yeter mi? Tabi bunu bir ön görüşmeye çağırıyoruz hastaları. Ön görüşme sonrası gereken tam bilgileri hastalarımıza iletiyoruz. Aslında şöyle, bu bir saç ekimi değil, saç naklidir. Saçları tek tek alıp üst bölgeye olmayan bir nakildir. Hastamız geldi. Bu operasyon neredeyse 7-8 saat sürüyor. O süre zarfında tabii çay, kahve, yemek molaları dahil hiçbir ağrısız olmadığı için süreci o gün tertemiz bitiriyor. 2. gün sonra yıkamaları var. Sonra verdiğimiz özel şampuan, losyonla her gün kendi yıkıyor. Ve 10 gün sonra o saç kendisinin oluyor. O artık o saç kendisinin olduğu için şapka boyunca bere takılabilir. Ekilen saçlar 1 ay sonra tamamıyla dökülür. Çıkması 3,5-4 ay ama tarama seviyesine gelmesi 6 ay. Tabii 1 yıl boyunca minimalde olsa saç çıkmaları devam eder. Aslında saç ekimi hiçbir yaşı yok. 19 yaşından itibaren 70 yaşına kadar saç ektirebilir ve üstü ektirebilir. Çünkü saç ekimi aslında bir diş gibidir düşünün. Bir tane dişiniz döküldüğü zaman diğer dişin dökülmesini beklemiyorsunuz. Direkt onu yaptırıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Saç ekimi ön taraf ekildi, döküldü. Tekrar ekim yapıyorsun. Biraz daha döküldü. İlerleyen 5-10 yıl sonra bir ekim daha yaptır. Çünkü artık dünya sağlık örgütü açıkladığına göre 80 yaş yaşlı sınıfına girdiği için 50 yaş artık çok genç. Hastalarımız 50 yaşında, 70 yaşında ektiğimiz hastalarımız birçok hastalarımıza bunun yaşla ve zamanla bir alakası yok. Sadece insanın mutluluğu nasıl oluyorsa o şekilde yapıyor. Ve saç ekimindeki en önemli şey, deri zamanla inceldiği için tutma oranı düşüyor. Biz bunu nasıl engelliyoruz? Göbekten aldığımız kök hücreyle yağ enjeksiyonu sayesinde deri altına veriyoruz. Bu sayede ekilen saçın %95 oranı tutmasını sağlıyor. Aslında şu, ekilen saç neredeyse ömür boyu hiçbir zaman dökülmez. Sadece dökebilecek çok aşırı stres ve depresyona girmektir. Bunun süre zarfında hiçbir şey saçı dökemez. Ekilen saç tuttuktan 6 ay sonra bir daha neredeyse ömür boyu dökülmez. Bazen hastalarımızı 2 seansa veya 3 seansa bölüyoruz. Buradaki amaç ilk seansta ekilecek greft sayısı maksimum 5000 grefttir. 5000 greft ön taraf ekilir. Döner sayısı yeterliyse 6 ay sonra öneriyoruz. Çünkü ön taraf çıkar, ektiğimiz kısım ön hatlara çıkar. Orada çıkmayan, hatamız olan küçük bir yerde olsa ikinci seansa onda müdahale etmek için yapılır 6 ay sonra. Ertesi gün ekim önermiyoruz. Eskiden tabii yağ enjeksiyonu çok yapmıyorduk. Neredeyse 10 yıldır yapıyoruz yağ enjeksiyonu kök hücreli. Bunun sebebi yağ enjeksiyonu zamanla yer çekimi deri maruz kaldığı için, incelme olduğu için kökleri koyacağımız deri aslında olmuyor. Mantıken yani ağaç çekeceksiniz, toprak yok, kökleri betona denk geliyor. Biz ne yapıyoruz? Deri altına yağ veriyoruz. Hiçbir ağrısız hissetmiyorsunuz. Orada şişlik, morluk gibi herhangi bir şey olmuyor. Ekilen saçtan bittikten sonra saç ekimi 3 gün sonra normal hayatınıza dönebiliyorsunuz. İşbaşı yapabilirsiniz. Hastayı 6 ay boyunca takip etmek istiyoruz. Onun için ekim sonrası saç naklinden sonra 6 ay boyunca her ay düzenli PRP'sini, mezoterapisini yapıyoruz. Hastamıza özel şampuan, losyon veriyoruz ki bu süre zarfında bunları da kullanın. Aslında hastayı biz bir nevi 6 ay boyunca düzenli olarak takip ediyoruz. Aslında en önemli şey, bu birinci kural, yapılacak yer. Poliklinik veya ameliyathanede gerekiyor. Hastane ortamı gerekiyor. Bu şartları sağladığın zaman zaten karşınıza bir doktor çıkar. Bunlar olduğu sürece bir doktorla muhatap olursunuz. Bunlar olması için doktorla karşılaşırsınız, sağlık personeliyle karşılaşırsınız. Sizin tabirinizde veya bir başkasının tabiriyle merdiven altı yer olmazdan çıkar. Bu sorular doğru sorduğunuz zaman zaten doğru yeri bulmuş oluyorsunuz aslında. En önemli bir şey, şimdi kaynak sınırlı aslında. Nasıl sınırlı? Greflerimiz, saç köklerimiz sınırlı. Biz bunları doğru kullanmazsak 2 seans, 3 seans sonra ekilecek bir saç da kalır. Onun için araştırmalardaki en önemli şey araştırmak, sonuçlara bakmak, Google yorumlarına bakmak. Kötü yorum varsa zaten ben hastalara gelmeyin diyorum. Lütfen ekim yapılacak kişilere, saç nakli yaptıracak kişilere yapılacak yeri lütfen araştırmasına, kaç yıllık tecrübesiyle olmasına bakarsanız doğru yerle karşılaşırsınız.